Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz fırfır detaylı askılı e, elbise modelinin yapımını paylaşacağım. Elbisemizin şöyle modeline bakalım. Gayet şık, güzel bir modeli var. Böyle çıtı pıtı, çok şık. Daha önce yine elbisemizin eteğini, yeleğini paylaşmıştım. İlerleyen zamanlarda da hırkasını paylaşacağım arkadaşlar. Böyle tam takım halinde çocuklarınıza yapıp giydirebilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Şimdi şöyle eteğimize bir bakalım. Bakın askı kısımlarında şöyle fırfır detaylarımız mevcut. Önünde de bir fiyongumuz mevcut. Gayet şık, güzel bir hava kattı diye düşünüyorum. Eteğim 1-2 yaş için uygundur. Videomun içerisinde daha büyük yaşlara nasıl uyarlanması gerektiği ile ilgili tüm bilgileri veriyorum arkadaşlar. Ölçüleri de veriyorum. Sıra sayısına varana kadar tüm ölçüleri sizinle paylaşıyorum. Elbisemde kullandığım malzemem kar topu Baby One kullandım. Anti-peeling özelliğe sahiptir. 100 gram 250 metre. Kodu da K1763 kodu var. Toplamda 2 ip kullandım. 1,5-2'ye yakın ip kullandım arkadaşlar. Şu fırfır detayları birazcık ip yiyor diyeyim size. Modelim bu şekilde. Şimdi tığımı da yine söyleyeyim. 5 numara 3 milimlikte bir tığ kullandım. Elbisemin tamamında aynı tığ kullandım arkadaşlar. Evet, bu şekilde. İsterseniz şimdi direkt elbisemizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Modelimizin yapımına başlıyoruz. Toplamda 12 tane zincir çektim. İpime doluyorum. Şimdi 1, 2, 3 ve dördüncüye trabzan yapıyorum. Burada bakın 2 tane trabzanım oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane trabzan yaptık. 10 trabzanım benim. Bakalım kaç santime eşit? 4 santime eşit. Bel kısmımız 4 santim oldu. Daha geniş örmek isterseniz eğer zincir sayınızı artırıp daha geniş yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir zincir çektim. Hemen bakın. Şöyle ilmeklere batmıyorum. Şöyle çevirdiğimiz zaman şöyle göstereyim. Bakın şu arka kanatları var. Şu kısımlar. Bu kısımlara batacağız. Bu kısımlara trabzan yapacağız. Bakın bir zincir çektim. Hemen zincirimin hemen dibindekinden başlıyorum. Trabzan yaptım. Yanındakinin belinden başlıyorum. Trabzan yaptım. Bakın hep arka kanatlarından alarak yapıyorum. Arka kanat. Yine arka kanadından alıyorum. Sayacağız, 10 tane olacaklar. Bakıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, döndürüyorum. Bir zincir çektim. Yine şöyle göstereyim. Dibine hemen dibinde arka kanadından alıyorum. Hep arka kanatlarından alarak lastik kısmımızı öreceğiz arkadaşlar. Şimdi evet.
Bir sayalım. Eksik olmasın. 2, 4, 6, 8, 10 ve şu sondakini de alacağım. Şurada bir hata yaptım galiba. Bakıyorum. Evet. Evet, 10 tane oldu. Pardon arkadaşlar, zaten 10 taneydi. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, 10 taneydi. Kusura bakmayın. Yine dibine. Evet, bu şekilde etek boyu, etek bel ölçüsü 50 santim olana kadar yapacağım. Ölçerken de şöyle birazcık çekiştirerek ölçeceğiz arkadaşlar. Çekerek ölçeceğiz. O kısmı zaten söyleyeceğim. Ben yapayım. Geleyim. Ölçelim beraber. Nasıl ölçmemiz gerektiğini de görürsünüz. 50-51 santim gibi yapacağım. Şöyle 1-1,5 yaş gibi olacak benim etek ölçüm. O kısma kadar örelim. Sonrasında devam edeceğiz. Arkadaşlar, ben bel kısmının lastiğini yaptım. Şimdi ölçerken nasıl ölçeceğiz gösterecektim size. Şimdi şöyle koyuyoruz ve şu lastiği bakın çekiştirerek, şu şekilde çekiştirerek ölçüyorum. Sizler de çekiştirerek ölçün. 51 santime denk gelene kadar ördüm. Şu şekilde çekerek birleştirin. Şimdi kaç sıra ördüm onu da söyleyeyim size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 sıra örmüşüm. Şimdi bu iki ucu birleştireceğim. Bakın şöyle döndürüyorum. Şuradan ilmeğimi çektim. Tekrar göstereyim. Yani şu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle daha kolay olacak. Diğer tarafa yaptım. Şimdi şöyle içinden çıkardım. Tekrar batıyorum. Karşıdaki ilmeğimi batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Yanındakine, karşıdaki ilmeğime bakın. Şöyle karşılıklı olarak ikisini aldım. İçinden çıkardım. Buradan alıyorum. Şuradan alıyorum. Çıkardım. Buradaki ilmeğimden, şuradaki ilmeğimden alıyorum. Çıkardım. Başa kadar böyle geliyorum. Şu sonda da yine aldım. Evet, şimdi döndürdüm. Bu kısmını kullanacağım. Yani birleştirdiğim yeri değil. Şimdi bir sıra sık iğne gideceğim arkadaşlar. Bunun üzerine şöyle bir tane zincirimi çektim. Şöyle yanına sık iğne. Sık iğne. Bakın. Şöyle boşluklara, şöyle boşluğa değil arkadaşlar, şu zincirleri, çok büyük bir boşluklar oluşsun istemiyorum. Şuraya bu şekilde ilerliyorum.
Bir sıra böyle sık iğnemizi gidelim. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda birleşimimizi yaptım. Şimdi diğer numaralı tığımı alıyorum. Bir kalın numaralı tığımı alıyorum. Siz aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ben daha böyle dökümlü dursun diye, daha bol bol dursun diye bu numarayı aldım. Şimdi öncelikle bir zincir çektim. Dibine trabzan yapıyorum. İpime doluyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane atladım. Üçüncüye 1 2 3 trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar bir tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. 1-2 tane atladım. Üçüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. 1 aynı yere 2 3 bir zincir ve yine aynı yere bir tane trabzan. İpimi doluyorum. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye 1 aynı yere 2 3 bir zincir, tekrar aynı yere trabzan. Şöyle göstereyim, bakın. Bir iki tane atladım. Üçüncüye 1 2 3 trabzan, bir zincir ve yine aynı yere bir trabzan yapıyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye 1 2 3 trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. İpimi doladım. Bir iki tane atladım. Üçüncüye 1 2 3 bir zincir ve yine aynı yere bir tane trabzan. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi şurada şu kısımla birleştiriyorum. Döndürdüm. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Şimdi burada bakın, boşluk var. Bu boşluğa trabzan yapıyorum. Yani şu bir zincir çekip hani 3 trabzan bir zincir çektiğimiz yerler var ya, o kısım arkadaşlar. Bakın buraya. 2 3 4. Yani eteğinizi ters döndürerek yapıyorsunuz. Şöyle düz bir şekilde ilerlemiyoruz. Ters döndürerek yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum ve tekrar bir trabzan yapıyorum. İpime doladım. Şuradaki diğer bir zincir çekmiş olduğum yerdeyim. 1 2 3 bir zincir, tekrar aynı yere bir tane trabzan. İpimi doluyorum. Şuradaki, bakın şu dolgulu yerin bir zincir çektiğim yer. Hep dolgularımızı buralara yapacağız artık. Aynı yere 3 tane yapıyorum. Bir zincir ve tekrar aynı yere bir tane yaptım. İki, 3 bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. İpimi doluyorum. Bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Gayet kolay.
Şimdi şurada bir tane zincir çekmiştik. Bu bir zincirle birlikte birleştirdim. Tekrar döndürüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi de bu tarafa doğru, yani eteğimin düz kısmına doğru gidiyorum. Ve yine şu bir zincir çekilen yere 3 trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar 3 trabzan yaptım. Bu sırayı da böyle devam edeceğiz. Yani 3 trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar 3 trabzan şeklinde bu sırayı da devam ettirelim. Bir üst sırada bu 3 trabzanı artıracağız. Sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir göstereyim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yine şu bir tane çekmiş olduğum zincirle birlikte birleştiriyorum. Bir zincir çektim, döndürdüm. İpimi doluyorum. Şu yuvaya bakın, bir zincir çekmiş olduğum yuvaya bu sefer 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4, bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. İpimi doluyorum. Yanındakine yine 1, yani şu bir zincirli yuvalara 2 3 4 trabzan, bir zincir ve 4 trabzan. Bir trabzan. 4 trabzan, bir zincir ve bir trabzan aynı yere. Tekrar geçiyorum. 1 2 3 4, bir zincir ve aynı yere tekrar bir trabzan. Evet, artık bu şekilde ilerleyeceğiz. 4 trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar 4 trabzan olacak şekilde etek kısmımıza devam ediyoruz. Artırma sebebim arkadaşlar, böyle dökümlü durmasını istediğim için etek kısmının dümdüz ilerlesin istemedim. Bakıyorum hemen. Evet. Bu şekilde ilerleteceğim uzunluğunu. Bakın. Gayet güzel. Bel kısmında yine açılabiliyor. Giydirirken zorlanmazsınız. Bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Uzunluğunu kaç sıra yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Ben de yapayım. Sizler de devam edin. Sonrasında zaten bir saniye sonra buradayım. Eteğimi tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın. Toplamda bu bel kısmından yani şuradaki örnek kısmından itibaren eteğe kadar 17 sıra ördüm. Şöyle size santim olarak da ölçüsünü vereyim. Şu örnekli kısımdan itibaren 20 santim. Bedenden itibaren de şöyle ölçüyorum. 25 santim. Evet, şimdi benim için yeterli bir ölçü, yeterli bir uzunluk. Eğer daha uzun isterseniz daha uzun da sıra sayısını daha fazla giderek uzatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu fırfır kısımlarını, bağcıklarını örmek istiyorum. Ben bunları dikeceğim arkadaşlar. Hani fırfırlarını yaptıktan sonra buraya dikeceğim. Şöyle bir taneyi ben hazırladım. Bakın şöyle. Çok güzel, çok tatlı bir fırfır oldu. Şimdi şuradan öncelikle trabzan sayısı, trabzanlardan başlayacağız. Kaç sıra yapmışım? Önce onu söyleyeyim size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 ve 38 sıra örmüşüm. 50-51 santim gibi bir ölçüsü var. Şöyle çekerek, bakın çekerek ölçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü zaten çocuk bunu giydiğinde esneterek giyecek arkadaşlar. Esneyerek giyecek. Şimdi ben iki tarafında dikerek yapacağım onu. Şimdi diğer kısmı beraber yapacağız. Şimdi öncelikle şöyle 8 trabzan zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çekiyorum.
Bunun üzerine 6 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzan yaptım. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Döndürüyorum. Bakın normal trabzan şeklinde batmayacağım. Bu bel kısmını yaparken lastik olarak yaptık. Yani arka kanatlarına batarak yaptık. Burada da yine arka kanatlarına batarak yapacağım. Aynı görüntüyü vermek istiyorum. Hani beraberinde takım olarak ilerlesin istiyorum. O yüzden şöyle arka kanatlarına batarak yapıyorum. Toplamda yine 6 tane trabzanım olacak. 5 6 trabzanım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar şöyle her defasında arka kanatlarına batarak ilerleyelim arkadaşlar. 2 4 6. Buradaki sayıyı eksiltmeyin. Aynı devam etsin. Dört, 5 ve 6. 38 sıra ördüm. Sizin eliniz sıkı olur, gevşek olur. Bu sıra sayısı artabilir. Önemli olan burada santime ulaşmanız. Benimkisi 1-2 yaş bir etektir ve bu santim benim için yeterli boy. Siz daha büyük yapıyorsanız tabii ki daha uzunca, daha büyükçe yapmanız gerekiyor. Şimdi böyle ilerleyelim. Fırfır kısımlarını göstereceğim size. Şöyle küçük bir parçada göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir iki sıra daha gideceğim. Sonrasında kendimiz hani büyük bir şekilde örebiliriz. Ben çok fazla videoyu uzatmadan göstermek istiyorum. Evet. Şimdi burada 38 sıra yapmış olduğumu varsayıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle dibine trabzan yapıyorum arkadaşlar. Burada 5 tane 6 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 aynı yere 5 6. Evet, aynı yere 6 tane trabzan yaptım. Daha sonra buraya yine 6 tane trabzan yapacağım. Yani her sıra başında trabzanlarımızı yapıyoruz. Aynı yere 6 tane trabzan. Bu fırfır özelliğini bu trabzanlar katıyor arkadaşlar. Aynı yere yapmış olduğumuz trabzanlar katıyor. 2 4 5 6. Şimdi bakıyorum şuraya da yine şuraya da yine 6 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6. Şuraya da yine bakın şuraya da 6 tane trabzan yapıyorum. Eğer böyle aralarında hani genişlik kalırsa mesela şu boşluğa batmadım. Burada bir trabzan boşluğum var. Mesela buraya 7 tane yapabiliriz. Hani eğer arası geniş kalıyorsa arkadaşlar ona göre ayarlayabiliriz. Ama genelde 6 o kısımlarını yapıyoruz. Şimdi bakın yine 2 3 4 5 6 ipimi doluyorum. Yine şuraya 6 tane 3
4, 5, 6. Bakın yine buraya geçtim. Yani her boşluklara değil, şu tepe noktalarına batıyoruz. 3, 4, 5, 6. Yine şuradaki tepe noktasına batıyorum. Yine buraya da yine 6 tane trabzan yapacağım. 4, 5, 6. Şu sondakine de bir tane şöyle trabzan yaparak şuraya evet. Şimdi döndürüyorum. Bu diğer sırada, ikinci sırada her birine bir kere batacağız arkadaşlar. Şöyle dibine bir tane batıyorum. Burada bir trabzanımızı oluştuk. Her birine artık bir kere bakın. Bir kere. Daha artırma yapmıyoruz. Her birine bir kere batıyoruz. Şimdi toplamda ama bir dakika, şurada yanlış gösterdim. Şimdi burada da yine arka kanatlarına batacağız arkadaşlar. Bakın şuralarına ilmek olarak batmıyorum. Yine arka kanatlarına batacağım. Beldeki uyumu burada göstermek istiyorum. Hani devam ettirmek istiyorum. Şöyle bakın, arka kanatlarına batarak devam edeceğim. Artırma yapmayacağım. Her birine birer kere. Toplamda 3 sıra yapacağız. Şöyle göstereyim bakın. 3 sıra yapmıştım burada. Yine bunda da 3 sıra yapacağım. Sonrasında da dikiş işlemini göstereceğim arkadaşlar. Bir de önünün fiyongu var. Şimdi bunu bitirelim isterseniz. 38 sıra yapıp bu fiyonk fırfır kısmını yine aynı şekilde 3. sırada da artırma yapmayacağız. Aynı hepsinde birer kere batarak devam edeceğiz. Şimdi 38 sıra yapalım. 3 sırada fırfırını kenarına yapalım. Sonrasında da bunları dikelim. Arkadaşlar eteğimin 2 askısı da hazır. Şimdi bunları dikeceğiz, monte edeceğiz. Öncelikle nasıl dikeceğimi söyleyeyim. Bunları diktikten sonra fiyonk yapımına geçeceğiz. Fiyonkumuzu da yapıp eteğimizi inşallah sonlandıracağız. Şimdi evet, bakıyorum, şu kısmının düz kısım olmasını istiyorum. Evet, burası. Buradan dikeceğim. Şimdi burada söylemek istediğim bir konu var arkadaşlar. Ben şimdi bunu dikeceğim. Ama siz isterseniz düğme de dikebilirsiniz. Arka kısma ve ön kısma düğme dikip bakın şu şekilde düğme ile de bunu buraya monte edebilirsiniz. Şöyle monte edebilirsiniz. Ben dikeceğim. Mesela siz düğmeyle monte ettiğiniz zaman isterseniz bunu çıkarıp böyle sade etek olarak da kullanabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Düğmeyle ayırmadım derseniz zaten bakın şöyle şuralardan delikler oluşturabilirsiniz. Buralarda düğmeleriniz rahatlıkla takılabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın, öncelikle şurada şöyle yapıyorum. Tam kenarına denk gelecek şekilde. Evet. Dediğim gibi düğmeli olarak hazırlayabilirsiniz. Benim gibi dikebilirsiniz de. Sadece şu altı trabzanlı olan yeri dikeceğim ben. Ama çok dikerken oldukça sağlam dikmeye özen gösterin. Bu şekilde. Evet. Tamam. Şu fırfırlı kısmını da dikmeye karar verdim arkadaşlar. Böyle dikersem daha güzel gözükeceğini düşündüm. Evet, bu kısmı da dikiyorum. Daha değerli toplu olacak. Evet.
Şöyle iyice sabitlemeniz gerekiyor ki çıkmasın. Evet, sonrasında burada bir düğüm yaparsınız. Şöyle düğüm yapalım. Ve şöyle ilmek aralarından yukarıya doğru hatta yapacağım. İlmek aralarından arkadaşlar iyice geçirip bunu buradan kesiyoruz. Biraz daha da ilmek arasından takabilirsiniz. Şimdi ön kısmını da dikelim. Evet. Evet, şimdi ön tarafında dikiyoruz. Şöyle düzgün bir şekilde döndürüyorum. Bakın döndürdüğümde şu düz kısmı üst kısımda kalacak. Görünen yer düz kısım olacak. Şöyle bakalım. Evet. Bunu da şöyle içten yine şu şekilde tam karşısına denk gelecek şekilde bakıyorum. Evet. Şimdi şöyle döndürmek istiyorum eteğimi. Evet, diğer tarafını döndürdüm ki daha kolay dikebileyim diye. Şimdi bakın şöyle yapıyorum. Birkaç kere şu kenarından şu şekilde yapıyorum ki iyice sağlam olsun şu kenarı özellikle. Şimdi devam edeceğim. Şöyle koyuyorum. Evet. Evet, şimdi şurayı da yine aynı şekilde bakın buradaki kenarı da yine 2-3 kez yapıyorum ki önemli olan şu kenarların sağlam durması. Tamamdır. Şimdi şöyle ipimi de gizliyorum burada. Daha şöyle içinden. Şimdi diğer kenarı da aynı şekilde dikelim. Sonrasında da fiyonk yapımına geçeceğiz. Evet. Evet, bu kenarı da dikip gelelim arkadaşlar. Bunda yine aynı. Bakın burada şuraya şöyle dikeceğiz. Şu fırfırı diğer tarafa olacak. Bu şekilde dikeceğiz. Sonrasında fiyonk kısmını yapalım. Evet, diktik arkadaşlar. Şimdi bu ön fiyongunun yapımına geçelim. Öncelikle şöyle tığımı alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 25 tane zincir çektim. Şimdi şöyle bakıyorum. Evet, 2 tane daha çıkacağım. 26, 27, 28, 29, 4 tane daha zincir çektim arkadaşlar. Şöyle büyükçe bir fiyongum olsun istiyorum önünde. Evet. Şimdi bunun üzerine trabzanlar yapıyorum. 2, 3, 4. Siz de eteğinize göre ölçerek, yani şu kısmına ölçerek büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız arkadaşlar o kadar zincir çekebilirsiniz. 2, 4, 5, 6, toplamda 28 tane zincir, trabzanım var. Şimdi ipimi doluyorum. Bir zincir çektim. Şöyle dibine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanına yine zincir çekmedim arkadaşlar. Yine yanına trabzanımı yaptım. Şimdi
1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir. Aynı yere tekrar trabzan. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzan yapıyorum. 2, 3. Bir zincir, 3 trabzan yaptık. Bir zincir, tekrar aynı yere trabzan yaptım. Etekteki modelimi fiyonkta uyguluyorum. 3 tane atladım. Dördüncüye yine 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye 3 trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye bir zincir, tekrar aynı yere trabzan. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye trabzan ve yanına da yine bir tane trabzanımı yaptım. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine trabzan yapıyorum. 2 trabzan. Şimdi burada şunun içerisine 3 tane trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan. Bir zincir, aynı yere trabzan. Modelimizi bu şekilde 4-5 sıra kadar öreceğim. Sonlarda ve başta ve sonda 2 trabzanım var. Ortalarda modelim uygulayacağım. Arkadaşlar ben öreyim. İkinci sıramdayım. Bir 5 sıra olacak toplam. Örüp geleyim, sonrasında devam edelim. Son sıradayım. Son sırada 4 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Hiç zincir çekmedim. Bakın 3 trabzan yapıp bir zincir çekiyorduk. Burada çekmiyorum. Çünkü buradan sonra devam etmeyeceğim. O yüzden şöyle 2, 3 ve 4 trabzan yapıyorum. Zincirsiz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Son bir sırada da yine trabzan sırası gideceğiz. Başlarken yapmış olduğum gibi. Şimdi şöyle 1 ve 2 trabzanımı yapıyorum sonda. Şimdi döndürdüm. Bir zincir, 2 trabzanımızı yapalım. Şimdi şunların üzerine birer kere trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4. Hepsinin, bütün ilmeklerimin üzerine birer kere trabzan yaparak sıramı tamamlayıp ipimi koparacağım arkadaşlar. Sonra da bunu fiyonk haline getireceğiz. Evet, bir zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Şöyle bunu da bu içte yürüteceğim ipimi. Gözüksün istemiyorum çünkü hiçbir şekilde.
Şunu da yine iç kısmı alacağım. Bakın burada da yine. Şöyle ilmeklerin aralarından alın. Evet. Şimdi şöyle bir parçamız var. Şöyle bakın bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunun ortasına ipimi saracağım şöyle. Şöyle tutuyorum. Evet. Sonrasında bunu düzenleriz. Önce şöyle bir saralım. Evet, benim için yeterli. Daha çok istiyorsanız daha çok da sarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuradan kesiyorum bunu. Şöyle arka tarafından bunu buraya bağlayacağım. Evet. Evet, şimdi düzenleyelim fiyongumuzu. Ve buraya dikelim. Evet, şimdi isterseniz fiyongumuzu buraya dikelim. Şu arka kısmından sonra gelelim. Evet, fiyongumuzu da dikince eteğimizi tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, inşallah modelimi beğenmişsinizdir. İnşallah kolaylıkla da yapabilirsiniz. Yeni gelecek videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Hepinize sağlıklı günler dilerim.